IŞİD'in üst düzey yöneticisi olan bir kimsenin ifadesi bu iken, devletin istihbarat kurumlarının ifadesi bu iken, devletin işte kendi mahkemelerin vardığı karar bu iken hala Halis Hoca'nın IŞİD'den yargılanıyor olması gerçekten hiçbir şekilde izah edilebilecek olan bir durum değildir. Biz burada bu konuşmayı yaparken yani sadece IŞİD ve El-Kaide ile alakamız yoktur deyip de kestirip atmayacağız. Bizzat devletin resmi evraklarında biz IŞİD miyiz, biz El-Kaide miyiz? Bununla alakalı devletin istihbarat kurumlarının değerlendirmesini inşallah hep beraber okuyacağız. Burada belki de birçok örnek var. Fakat ben bunlardan sadece bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci olarak devletin mahkemelerinin kendi istihbarat kurumundan talep ettiği bazı evraklar var. Mesela denilmiş ki yargılama yapılıyor. Bu yargılama sırasında bizim El-Kaide veya IŞİD'e mensup olduğumuz iddia ediliyor. Devlet de bakıyor ki delillere, delillerin içerisinde bizim IŞİD veya El-Kaide ile irtibatlı olduğumuza dair, hocamızın aynı zamanda bu örgütlerin lideri olduğuna dair herhangi bir delil söz konusu değil. Bu sefer kendi istihbarat örgütüne soruyor. Diyor ki bana bilgi verin. Bu kişi kimdir? Bu kişinin mensup olduğu cemaat nedir? Bu örgütlerle bir alakası var mıdır diye bunu soruyor. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016'ya 60 sayılı dosyasında gizli ibareli bir evrak var. Burada istihbarat dairesine bu sorulmuş ve aynı zamanda bununla alakalı bir cevap gelmiş. Orada diyor ki Halis Bayancuk'un tahliye sonrası, tahliyeden kastettiği 2015 yılında IŞİD'in en güçlü olduğu zaman diliminden bahsediyoruz. Tahliye sonrası IŞİD'e karşı yaptığı mesafeli açıklamaların IŞİD yanlısı bazı radikal unsurları rahatsız ettiği, bu IŞİD yanlısı radikal unsurların da son dönemde falan kişinin internet üzerinden yayınlanan derslerini ve sohbetlerini takip etmeye başladıkları görülmüştür diyor. Yani sorulmuş, Halis Bayancuk'un IŞİD'le bir alakası var mıdır? Denilmiş. İstihbarat da diyor ki biz değerlendirmelere baktığımızda 2015 yılında Halis Bayancuk tahliye edildiğinde zaten 2014 yılında Halis Hoca tutuklanmıştı. 2014'ün sonlarında bırakılmıştı. O süreçte IŞİD ile ilgili ve benzeri hususlarla alakalı açıklamaları oldu. Bu süreç içerisindeki açıklamaların neticesinde diyor, IŞİD yanlıları bu açıklamalardan rahatsız oldular ve şu işte kişiyi dinlemeye başladılar diyor. Yine Emniyet İstihbarat Dairesi'ne bununla alakalı bir yazı gönderilmiş ve o yazının neticesinde sorulmuş aynı soru. Onlar da şunu söylemişler. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 25.11.2015 tarih ve işte falan nolu yazısında çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösteren unsurlara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında Ebu Hanzala Kod adlı Halis Bayancuk'un liderliğini yaptığı grup tarafından Kasım 2015 itibariyle çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren herhangi bir gruba biat edilmediği, bu yöndeki düşüncelere de sıcak bakılmadığı bildirilmiştir. Yani 2015 yılında birçok örgütün Suriye sahasında bulunduğu bu vakit içerisinde Halis Bayancuk ve cemaatinin veya grubunun, bunların ifadesiyle söylüyorum, herhangi bir topluluğa biat etmediği ve oralara gitme düşüncesine sıcak bakılmadığı yine devletin istihbarat raporlarında bizzat geçen bir ibaredir diye söyleyebiliriz. Sadece bu mu peki? Sadece bu değil. Halis Bayancuk hocanın ve aynı zamanda çevresindeki insanların IŞİD'le veyahut da El-Kaide ile bir bağlantısının olmadığına dair çok daha açık ifadeler yine başka mahkemelerin kararlarında mevcuttur. Mesela Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma 2017'ye 37.098 nolu bir soruşturma. Bu soruşturma neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar veriliyor. Yani emniyet operasyon düzenliyor. Halis Hoca gözaltına alınıyor. Gözaltındayken işte bir iddianame, gözaltındayken çeşitli fezlekeler hazırlanıyor ve savcılığa geliyor. Savcılık da bununla alakalı bir karar veriyor. Diyor ki burada kovuşturmaya gerek yoktur diyor. Peki niçin gerek yoktur diyor kovuşturmaya? Aynen ifadeleri okuyorum. Emniyet Müdürlüğü'nün şüphelinin adı geçen örgütlerle irtibatlı olabileceği yönündeki değerlendirmesi dışında. Bu başlangıçta burada neyi kastediyorlar? Diyorlar ki Emniyet Müdürlüğü şöyle bir değerlendirme yapıyor. Yani bu şüpheli bu örgütlerle, El-Kaide veya IŞİD'le bir alakası olduğunu düşünüyoruz
Zaten hep bu şekilde temennileri veyahut da tahminleri üzerine operasyon düzenledikleri için burada aynı şey yapılmış. Emniyet Müdürlüğü'nün şüphelinin adı geçen örgütlerle irtibatlı olabileceği yönündeki değerlendirmesi dışında şüphelinin adı geçen örgütlerle bağlantısını ortaya koyacak. 2017'ye 37.098 sayılı soruşturma dosyası bakımından herhangi bir delil bulunmadığı, örgütsel doküman, örgüt mensuplarının beyanları, tanık beyanları gibi herhangi bir delil elde edilemediği anlaşıldığından şüpheli hakkında atılı eylemden delil yetersizliği nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir diyor. Bundan çok daha bariz olan bir şey ise Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017'ye 89 sayılı gerekçeli kararı ile alakalıdır. Orada diyor ki gerekçeli kararda yazılan ifadeyi söylüyoruz. Bu nedenle sanıkların üyesi oldukları iddia olunan Ebu Hanzala Kod isimli Haris Bayancuk'un yöneticiliğini yaptığı oluşumun DAEŞ, IŞİD terör örgütü ile bağlantılı bir yapılanma olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmıştır diyor. Gerekçeli kararda Ankara Ağır Ceza Mahkemesi bu şekilde bir karar veriyor. Tabii ki bu mahkemelerin kendi içerisindeki bütün sözlerini biz kabul etmiyoruz. Diyorlar şu örgüte mensup değillerdir ama bu örgüte mensuplardır diyor. Başka bir mahkeme ise başka bir karar veriyor. Kendi aralarında da artık bu konuda bir fikir birliğine sahip değiller. Fakat IŞİD'le alakalı ortaya konulan iddialara bakıldığında IŞİD'le ilgili bir iddianın aslında bizzat devlet kurumlarının, mahkemelerin, istihbarat örgütlerinin dahi kabul etmediği bir iddia olduğunu görüyoruz. Buna rağmen sürekli olarak işte Haris Hoca'nın ve aynı zamanda sevenlerinin, Tevhid dergisinin ve Tevhid dergisi mensuplarının IŞİD'le alakası olduğu veya El-Kaide ile alakası olduğu iddia ediliyor. Sürekli bu haber servis ediliyor. Sadece bu değil, aynı zamanda IŞİD mensubu olarak devletin kabul ettiği, ceza verdiği veyahut da yargılama yaptığı ama daha sonrasında itirafçı olan bazı kişiler var. Hem sempatizan düzeyinde hem üyelik düzeyinde hem de yönetici düzeyindeki kişilerin verdikleri bazı beyanlar var. IŞİD'in üst düzey yöneticisi olan MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildiği iddia edilen veyahut da söylenen bir kişi var. Onun ifadesinde ise şu çarpıcı cümle yer alıyor. Hanzala cemaatini, yani Haris Hoca'yı kastediyor ve cemaatini kastediyor. IŞİD'i kafir olarak görmediği için onlara yönelik herhangi bir eylem düşünülmedi. Tehdit, korkutma olur fakat Hanzala'nın infazı düşünülmedi diyor. Burada neyi kastediyorlar? Burada şunu kastediyorlar. Diyorlar ki biz devlet olarak, kendilerini devlet olarak tanımlıyorlar. IŞİD olarak bize tabi olmayanları sınıf sınıf ayırıyoruz. Bize tabi olmayanlar, biat etmeyenlerle alakalı işte biz onlara çeşitli yaptırımlar uyguluyoruz. Eğer onlara müdahale edebileceksek müdahale ediyoruz. Bizi kafir olarak gören, tekfir edenlere gelince daha sert bir şekilde onlara müdahale ediyoruz. Hanzala ve cemaati bize katılmadılar. Bize karşı çeşitli görüşler beyan ettiler. İnsanları bize gelmekten sakındırdılar. Bununla beraber biz ne yaptık? Biz dedik ki işte bu kimse bizi tekfir etmediğinden dolayı onlara karşı herhangi bir eyleme girişmeyelim. Yani onları öldürmeyelim, onların mescitlerine bomba koymayalım. Tehditle ve korkutmayla sadece yetinelim dediler. IŞİD'in üst düzey yöneticisi olan bir kimsenin ifadesi bu iken, devletin istihbarat kurumlarının ifadesi bu iken, devletin işte kendi mahkemelerinin vardığı karar bu iken hala Haris Hoca'nın IŞİD'den yargılanıyor olması gerçekten hiçbir şekilde izah edilebilecek olan bir durum değildir. O yüzden bu 2008 yılından itibaren yapılan tüm yargılamalarda IŞİD veya El-Kaide suçlaması ile alakalı herhangi bir suçlamanın temelinin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında Haris Hoca'ya veyahut da onunla beraber gözaltına alınan kardeşlere, arkadaşlara bu süreç içerisinde gözaltı sırasında sorulan soruların, ifade tutanakların herhangi birisini dileyen dilediği şekilde bizden istesin. Desin ki ben 2014 yılındaki ifadelere erişmek istiyorum. 2015 yılındaki Suruç patlamaların hemen akabinde operasyon düzenlendi. Suruç patlamaların hemen sonrasındaki ifade tutanaklarını almak istiyorum diye sayfalarca haber yapıldı. Suruç patlamasının hemen sonrasında IŞİD'e operasyon, IŞİD'in Türkiye lideri yakalandığı ve benzeri o kadar gündeme getirdiler. O günün ifade tutanaklarını aldım beraberce. Beraberce inceleyelim. IŞİD'le ilgili, El-Kaide ile ilgili tek bir soruyla dahi karşılaşamayacaksınız. Karşılaştığımız sorular da IŞİD'in hilafet sistemini benimsiyor musunuz?
IŞİD'in maliyesiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? IŞİD'in askeri yapısıyla alakalı ne düşünüyorsunuz diye sanki anket düzenler gibi bize sorulan sorular dışında başka bir soru hiçbir şekilde karşımıza çıkmadı. Peki ne çıktı karşımıza? Niye laikliğe karşısınız? Niçin demokrasiyi benimsemiyorsunuz? Neden işte şu konuşmalarınızda veyahut da şu yazılarınızda, şu derginizde Allah Azze ve Celle'nin şeriatıyla alakalı muhakkak Allah'ın kanunları yeryüzünde hakim olmalı. Bununla alakalı bir söylem geliştiriyorsunuz. Niçin anayasayı benimsemiyorsunuz diye inançlarımızla alakalı soruların dışında başka soruların olmadığını görüyoruz. Devlet de aslında bizim IŞİD olmadığımızı biliyor. Devlet de aslında bizim El-Kaide ile bir alakamız olmadığını biliyor. Fakat bu topluma bunlar Allah'ın şeriatını istedikleri için biz bunları yargılıyoruz diyemeyeceklerinden dolayı mecburen IŞİD veya El-Kaide yaftasını bir şekilde bizim üzerimize yaftalamış oluyorlar. Deseler ki bunlar Allah'ın şeriatını istedikleri için bizi buna tutukladık, gözaltına aldık, yıllarca hapis yatırdık. Halis Hoca 2008 yılından beri yargılanıyor. 2008 yılından beri 7 senesi cezaevinde geçmiş bir insandan bahsediyoruz. 7 sene hangi örgüt üyeliğinden dolayı, liderliğinden dolayı yargılandı bu kişi? Sadece ve sadece inançlarından dolayı yargılandı. Bugün videoları milyonlarca insana ulaşmış, milyonlarca insanın takip ettiği bir kişi olan bir hocadan bahsediyoruz. Burada demek temel sorun aslında IŞİD veya El-Kaide meselesi değildir. Temel mesele başka bir husustur.